Herkese merhaba. Hepimiz öyle ya da böyle film izleriz değil mi? Kimimiz şöyle göz ucuyla bakar, kimimiz gözünü dört açıp izler. İyi filmler her iki kesimi de tatmin eder. Bu yüzden iyi film deriz zaten. Ancak bazı iyi filmler dikkatli seyircilerini küçük anlarda da olsa ödüllendirmeyi sever. Nasıl mı? Filmin mesajına dair bazı noktaları alttan alta vererek. Bu videomuzda içinde saklı gizli mesajlar olan bazı harika filmleri listeledik. Hız kesmeden başlayalım. Matrix üçlemesinde genel olarak birçok gizli mesajın olduğuna hepimiz aşinayız artık. Serinin birçok yerine serpiştirilmiş imgeler ve alegoriler bulmak mümkün. Neo'nun İngilizce'de one yani seçilmiş kişi sözcüğünün bir anagramı olması, Morpheus'un uyku tanrısı anlamına gelmesi bunlardan sadece bazıları. Daha birçok yerde göndermeler mevcut, hatta bazı araba plakalarında bile. Üçüncü filmin başlangıcında Ajan Smith'in kullandığı arabanın plakası IS-5416 yani İncil'deki bir ayetin numarası. Yaşaya 54. bölüm 16. ayetinde şöyle yazmakta. İşte kor halindeki ateşi üfleyen, amaca uygun silahı yapan demirciyi ben yarattım. Yok etsin diye yıkıcıyı da ben yarattım. Buradaki demircinin Neo, yıkıcının da Ajan Smith olduğunu anlamışsınızdır. Yine bir başka sahnede bir araba plakasında DA203 yazar ki bu da İncil'deki Daniel 2. bölüm 3. ayetine bir göndermedir. Onlara dedi ki içime sıkıntı düşüren bir rüya gördüm ve ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Ha bir de filmde sık sık akan o yeşil kodlar var elbette. En küçük ayrıntılarda bile derin mesajların gizli olduğu böylesi bir filmde neden kodlarında bir anlam olmasın? Aslında var da. Ama bu sefer daha derin bir anlam yerine sushi tarifi koymayı tercih etmişler. Bildiğiniz sushi tarifi. Eğer dikkat ederseniz normalde soldan sağa doğru akması gereken kodlar tıpkı Japonca metinlerde olduğu gibi yukarıdan aşağı doğru akıyor. Matrix yapan da bu değil mi? Detaylar. Fight Club 1999 yapımı David Fincher imzalı bu film birçok sinema severin favori filmi. Bundaki en büyük payda kuşkusuz filmin sonunda Tyler Durden'ın aslında hayali bir karakter olduğunu öğrenmemiz. Filmi ilk kez izleyenler için epey şaşırtıcı bir son. Ancak ikinci izleyişte aslında buna dair birçok mesaj görürüz. Bir sahnede Tyler Durden projektörün başında çalışırken seyircilere fark ettirmeden hoş olmayan bazı görüntüleri yerleştirdiğinden bahsediyor. Bunu uzun film şeridinin aralarına kare kare yerleştirdiği için kimse anlamıyor ama bilinçaltlarına yollamış oluyor. Filmin yönetmeni de aynı teknikle aslında birçok defa Tyler Durden'ın hayal ürünü olduğunu söylüyor. Birçok sahnede tam zamanında durduracak olursak Tyler Durden'ı rahatlıkla görebiliriz. Bu sahneler daha Tyler karakteri filmde seyirciyle tanıştırılmadan önce oluyor. Yani buradan karakterin yavaş yavaş Tyler'ı zihninde yaratmaya başladığını çıkarabiliriz. Bir başka ipucu da karakterin evi yandıktan sonraki telefon kulübesi sahnesi. Karakterimiz telefonda Tyler'la konuşuyor. Ancak telefona dikkatlice baktığımızda sadece arama yapılabileceği ancak başkasının o telefon kulübesini arayamayacağı yazıyor. Yönetmen bu mesajları vererek bir bakıma seyirciyi hazırlıyor. Böylece filmin sonundaki şaşırtmacı da bir anlam kazanmış oluyor. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Ben efsaneyim. Will Smith zombi avına çıktığı sekansta bir billboard reklamının yanından geçer. Reklamda Superman Batman'e karşı filminin afişini görürüz. Afişte filmin Mayıs 2010'da çıkacağı yazıyor. Şunu bilmeniz gerek. Ben Efsaneyim filmi 2007 yapımı. Ve o zamanlarda Superman'in son filmi 2006'da, Batman'in son filmi de 2005'te yapılmıştı. Ortak noktaları ise Warner Bros. Yapım şirketi. Film o dönemde bile proje aşamasında olacak ki yapım şirketi filmin reklamına yavaştan başlamış. Batman Kara Şövalye. Batman filmi bakışta sıradan bir süper kahraman filmi gibi gelebilir. Ama o bundan daha fazlası olduğunu birçok anlamda kanıtladı. Özellikle de filmin vermek istediği mesajlar açısından. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı devlet ve terörizm ilişkisi. Daha doğrusu George Bush ve terörizm ilişkisi. Ne alaka mı? Şöyle, filmin kötü adamı Joker, radikal bir terör örgütüne üye olmasa bile gerçekleştirdiği tüm eylemler
onun terörist olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Filmin ilerleyen sahnelerinde Batman, Joker'ın yerini tespit edebilmek için şehirdeki tüm cep telefonlarını dijital ortamda ele geçiriyor. Tam da eski Amerikan Başkanı Bush'un vatanseverlik yasasını hatırlatan bir durum. Bush da halkı terörizmden korumak bahanesiyle benzeri bir yasa çıkarmış ve insanların kişisel bilgilerine ulaşmıştır. Come on, I want you to do it. I want you to do it. Come on, hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Köstebek. Usta yönetmen Martin Scorsese ve Hollywood'un en tanınan aktörlerinin bir araya geldiği bu filmi anlata bitiremeyiz. Filme dair en önemli şey ise sevdiğimiz, sevmediğimiz neredeyse herkesin ölmesi. Film süresince hep aynı hissi yaşadık. Tam birine alışıyoruz, olay çözülecek gibi oluyor, tak, ölüyor. Aslında filmin son sahnesine kadar süren bu duruma dair ipuçlarını yönetmen ara ara vermiş seyirciye. Nasıl mı? Ölecek olan her karakterin üzerine öyle ya da böyle bir çarpı işareti koyarak. Kimisinde gölge, kimisinde demirlikler. Öleceklerin listesi yapılmış bir nevi. Put the gun down, all right? I came here to talk some sense into you. All right, just act professional. I can get you your money. What Just did you act. say? I can get you your money. You didn't come here to talk, all right? You came here to get arrested. Indiana Jones. Indiana Jones ve Star Wars serileri arasında birden çok ilintili mesaj var aslında. Bunlardan en iyisi ise Indiana Jones'un lahit kapağını kaldırdığı planda görünüyor. Jones'un hemen arkasındaki sütunda Star Wars'taki karakterlerden R2-D2 ve robot arkadaşının hiyografilini görebilirsiniz. Yer çekimi. Bu filmdeki gizlenmiş mesaj listemizdeki en ilginci olabilir. Başta mesajdan çok bir hata gibi görünen bu durum aslında yönetmenden dikkatli seyircilere bir göz kırpma diyebiliriz. Şöyle ki George Clooney'nin karakteri uzayda dolanırken bir planda kaskının camından astronot kıyafeti giymiş iki set çalışanı görüyoruz. Biri mikrofonu tutuyor, biri ise kamerayı. That would be just a best guess scenario on my part. Dr. Storena. That would be just a best guess scenario. My part. Dr. Stone, Houston. There's no place like home. Buzz! Jesse! Mom, are you in there? 2, 2, 5, 6. Who's Velocistar 237? Oh, that's just a dinosaur toy down the street. That's nothing. Classrooms. Your real problem's the monkey. The monkey's the eye in the sky. He sees everything. Classrooms.